Biliyorum içinizde deli fikirleri olanlar, başka daha neler yapabiliriz gibi farklı düşünceleri olanlar var. Ben kendimce üzerime düşen görevi yapmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu aralar fazla video içeriği yayınlayamıyorum. Bunun ben de farkındayım. Bugün YouTube kanalımın YouTube Esk Stüdyo yapay zekanın benim hakkımda ne düşündüğünü merak ettim. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Merhaba, İsmail TPC Hastanesi. Tanıştığıma memnun oldum demiş. Size şu konularda yardımcı olabilirim. Kanalınız ve video analizleriniz, yorumlarda topluluk etkileşimi, yeni içerik fikirleri, YouTube Stüdyo ile ilgili ipuçları ve bilgiler. Böyle devam etmiş. Şimdi gelelim aşağıya doğru. Başlamak için soru sorun falan filan. Yorum özetle. Demiş ki harika bir soru. Başlayalım buradan. Harika bir soru. İsmail TPC Hastanesi kanalındaki içeriklerin izleyicilere nasıl ulaştığını anlamak, stratejini geliştirmek için çok değerli. Son 28 günlük verilere baktığımızda izleyicilerinin seni bulduğu başta yollar şunlar. Temel trafik kaynakları. Trafik kaynağı görüntüleme payı. Harici yani dışarıdan YouTube kanalıma ulaşan anlamında %25.2. YouTube üzerinden aramada %24 demiş. Göz atma tekniklerinde %21.1. Güzel. Detaylı analiz ve öneriler. Harici kaynaklar lider demiş burada. Yani en çok beni arayanlar harici kaynaklardan beni buluyor ve en üst sırada. Trafiğinin yaklaşık 1/4 YouTube dışından geliyor. Bu videoların forumlarda, teknoloji sitelerinde ve sosyal medya platformlarında örneğin donanım haberleşme grupları paylaştığını gösteriyor. Bu etkileşimi artırmak için videolarını ilgili teknoloji topluluklarında paylaşmaya devam edebilirsin. Güzel. Bakın, bu etkileşimi artırmak için videolarını ilgili teknoloji topluluklarında paylaşmaya devam edebilirsin. Ben yoğunum, onu söyleyeyim. Elbette benim paylaşımlarım var. Nadir de olsa ama sadece bu işim yok. Sizin bilmediğiniz birçok işim de var. Haliyle bunu ben sizden bekliyorum arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Bunu ben değil siz yapmalısınız. Bakın baştan söyleyeyim. Herhangi bir zorunluluğunuz yok. Kimse üzerine alınmasın. Ancak işin hakikatini söylemek gerekirse ben size hiçbir karşılık beklemeden, bir menfaat ya da çıkar olmadan kendi edindiğim karmaşık, enteresan, daha önce hiç kimsenin duymadığı bilgileri aktarıyorum. Ve bu aktarım sırasında haliyle siz de sebepleniyorsunuz. Sizden herhangi bir ücret istiyor muyum? Asla. Ki haddim değil zaten. Amacım sizleri geliştirmek. Ama bu kadar bilgiyi, bu kadar karmaşık veriyi size aktaran birisine vefa borcu olmanız gerekir mi? Hani bunu da sorgulama olarak algılamayın sakın. Vefa borcu dediğim şu. Madem bu yayınladığım videoların devamını gelmesini istiyorsunuz, eyvallah, siz de bana destek verin. Herhangi bir maddiyat ya da ne bileyim herhangi bir parasal bunlardan bahsetmiyorum. Eğer beni faydalı buluyorsanız ya da beni bu topluma yararlı işler yapan, faydalı bilgiler veren bir birey olarak görüyorsanız o zaman siz de tanıtımını yapacaksınız. Kimin? Benim. Yani benim derken beni zaten anmayın. Sadece anladığınızı diğer forumlarda ya da başka mecralarda açıklayın. Başkaları da sebeplensin. Bakın ben size hiçbir ücret söylemeden bir bilgi verdim mi? Verdim. Peki bunun bir vebali var mı? Var. Size bir sorumluluk bıraktım aslında. Siz de başkalarına anlatın bunu. Benim istediğim bu. Bunu neden istiyorum? Bunu istememdeki sebep şu. YouTube'da ve sosyal medyada o kadar çok şaklaban var ki. Bu şaklabanlar mesela geçen baktım. Başlık şöyle. Güç kaynağına nasıl eziyet edilir? Bu ne lan? Bu ne ya? Ya arkadaşım
benim ülkeme giren hangi elektronik ürün olursa olsun bu artık milli servettir. Ne demek eziyet? Ha, izleyici sayısına baktım ya da izlenme sayısına baktım. Bayağı da rağbet görmüş. Ha, toplum demek ki bunu istiyor. Ama toplum burada yöneltiliyor aslında. Bir manipülasyon var. Şuna da değinmeliyim. Dezenformasyon diye bir birim var ülkemizde. Bu soruyu da soruyorum kendi kendime. Bu birim ne iş yapar? Benim halkımı uçuruma sürüklüyor bunlar. Eziyet etmekten bahsediyor ya. Milli servete eziyet etmek. Ben böyle anlıyorum bunu. İşte bu sebeple diyorum. Siz de bunlara karşı, bunları alaşağı yapmak için, bunları bitirmek için ben değil sadece faydalı içerik üreten kim olursa olsun bunları paylaşmalısınız. Anlatmalısınız. Yoksa gidişatımız iyi değil. Bunu söyleyeyim. Gerçekten iyi değil. Benimkisi sadece bir rica. Bu gaflet içindeki şaklabanlar ülkenin geleceğini falan düşünmüyorlar. Bunların dertleri ceplerine para doldurmak. Ek olarak para doldurmaktan bahsetmişken Google işletmemde şerefsizin biri, yani öyle böyle değil, sırf beni karalamak için bana anakart gönderdiğini söylüyor. Bir de sağlam olduğunu söylüyor. Ya yazısına baktım. Zaten direkt olarak yorumun yalan olduğu ortada. Ne yazmış? Sağlam anakart gönderdim. Bana tamir ettim diye bir de video çekmiş. Ek olarak aynı ay, aynı gün, aynı saat, aynı saniyede aynı kullanıcı ama isimleri farklı. Dikkat edin, aynı kullanıcı bunlar. Ulan sağlam anakartı niye gönderiyorsun? Beni niye test ediyorsun? Ha. İşte bu şaklabanlar diyorum ya, bu da bunlardan biri. İstemiyorlar benim gibilerini. Ellerinden gelseler bir kaşık suda boğacaklar. Ama tabii güçleri buna yetmez. Bunun da farkındalar. Ama ben diyorum ki bu adi heriflerin, bu adi kişilikleri, bunları susturmalıyız. Bunlara alanın boş olmadığını, bu ülkenin sahipleri olduğunu, hatta bu ülkeye fayda sağlayan, iyi işler yapan birçok bireyin olduğunu anlatmalıyız. Bunları ben değil, ben anlatıyorum ama tabii siz belki dikkate almıyorsunuz ya da sıradan bir söz gibi ya da sıradan bir kelime gibi görüyorsunuz ama öyle görmeyin. Sakın bunu yapmayın. Hani burada düşmanlık, kin ve nefretten bundan bahsetmiyorum. Sadece son zamanlarda hakkın, yani gerçeğin, doğrunun yok olmaya yüz tuttuğu bu dönemde artık bu gidişatı durdurmalıyız. Hak, yani doğrunun zirve yaptığı döneme geçmeliyiz. Bu yalan, yanlış bir sürü hikayeye, uydurma, milli servete zarar verme gibi bu işleri yapanları kınamaktan ziyade, hani diyor ya birileri, seni şiddetle kınıyorum. Ulan kınıyorumla şiddetle kınıyorum arasında ne fark var ya? Böyle bu saçma sapan bir kelime de var. Bunu hepimiz de biliyoruz. Hani adam şiddetle kınıyorum derken sanki karşı tarafa bir fiziksel yaptırım uyguluyormuş gibi saçma sapan kelimeler bunlar. Hep uydurma. Bana göre öyle. Ben işin o tarafında değilim. Neyse. Bunları kınamalıyız. Bunların asla başaramayacağını onlara hissettirmeliyiz. Benim derdim bu. Devam edelim. Daha ne demiş? Güçlü arama performansı. İzleyicilerin %24'ü seni doğrudan arama yaparak buluyor. Bu teknik servis ve tamir konularındaki içeriklerinin SEO, arama motoru optimizasyonu açısından başarılı olduğunu kanıtlıyor. En çok aranan terimler: anakart tamiri, Varrock, Corsair RM850E ve Ryzen 7 5800X. Devam edelim. Öneri. Bana öneri sunuyor. Anakart tamiri araması en yüksek ilgiyi çekiyor. Bu alandaki detaylı tamir videolarına ağırlık vermek kanal büyümeni hızlandırabilir. Bakın, benim derdim kanal büyümek değil. Az önce anlattığım doğru ve hakikati söyleyenleri büyütmek. Bu ben değilim. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Benim gibi gerçekten bu işin hakkını veren insanları büyütmek, bunları zikretmek, anmak.
İlla da benim ya da bir başkalarının videolarının altında değil. Bunu forumlarda, sosyal medyada, WhatsApp gibi ne bileyim şurada burada bunları anlatmalısınız. Şuna da ek yapayım. Şaklabanları da yerin dibine geçirmelisiniz bana göre. Yaptığı hileleri, yaptığı pislikleri, elektronik parçaya eziyet etme gibi salakça işleri anlatıp bunların yanlış yaptığı, bu ülkeye fayda sağlamadığı izlenimini vermelisiniz. Çünkü genç kardeşlerim hatta çocuk olanlar bunu şu anda anlayamaz. Bizler erişkin olarak bunları anlatmalıyız ki bak bu kötü. Bunu demeliyiz. Çocuklarımıza ve genç kardeşlerimize bu kötü demeliyiz. Göz atma özellikleri izlenme süresinin saat bazında en büyük kısmını %23 göz atma özellikleri ana sayfa abonelik akışı gibi demiş oluşturuyor. Bu videolarının kapak fotoğraflarının ve başlıklarının YouTube ana sayfasında gören kişilerin ilgisini çekmeyi başardığını gösteriyor. Güzel. İsmail TPC Hastanesi için genel bir tavsiye olarak bakın bana bir tavsiye vermiş bu. Ask Studio, Esk Studio neyse ne. Teknik tamir videolarında kullandığın anahtar kelimeleri mesela model numaraları, spesifik hata kodları başlıkta tutmaya devam etmelisin. Yani başlıklara bunları eklemeye devam etmelisin. Bu arama trafiğini canlı tutacaktır demiş. Güzel. İzleyicilerinin İsmail TPC Hastanesi kanalında nelerle ilgilendiğini ve yorumlarda hangi konulara odaklandığını detaylıca analiz ettim. İşte kitle ilgi alanının bir özeti. Son dönemde izleyicilerinin özellikle nasıl yapılır tarzındaki teknik tamir modifikasyon videolarına yoğun ilgi gösterdiği görülüyor. En çok izlenen içeriklerin ortak noktası güç kaynağı, PSU ve anakart müdahaleleri. Evet bu doğru. En çok ben bunun üzerine yoğunlaşıyorum. Yazılım konusunda unutmayın. Yazılım şu anda geleceğin en önemli çalışması. Güç kaynağı, PSU, tamiri ve güçlendirme. Mesela bu son zamanlarda yayınladığım 14 pin ATX endüstriyel güç kaynağı tamir ve power supply arıza tespit videoları yüksek izleme alıyor. İzleyiciler sadece arıza tamirini değil, bir cihazın nasıl ömürlük hale getirileceğini öğrenmek istiyor. Evet, ben size anlattım. Japon kapasitörler kullanılırsa güç kaynaklarınız daha uzun ömürlü olur. Bu şekilde anlattım. Donanım değişimi ve modifikasyon. Mesela en son yine bir videomda Lenovo All-in-On PSU değişimi gibi spesifik donanım çözümleri de kitlenin ilgisini çekiyor. Güzel. Eski sistemleri canlandırma. Bakın bu çok önemli. Eski sistemleri canlandırma. Ben bunun üzerine vura vura detaylı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bunu şimdi değil ama ileride anlayacaksınız. Bu lafımı unutmayın. Fakir serisi ve eski sistemlere NVMe SSD desteği kazandırma, yani burada yazılıma girmiş, BIOS modlama konuları bütçe dostu çözümler arayan izleyicilerin arasında oldukça popüler. Ulan zaten toplumun çoğu bütçe dostu sistemler arıyor. İzleyiciler nelerden bahsediyor? Sizler nelerden bahsediyormuşsunuz? Kanalındaki yaklaşık 100 yorumu analiz ettiğimde kitlenin sadece izleyici değil aynı zamanda bu işe meraklı teknik bir topluluk olduğu anlaşılıyor. Öne çıkan temalar şunlar. Eğitim talebi. Birçok izleyici senin anlatım tarzını çok beğeniyor ve sıfırdan temel elektronik dersleri vermeni, uzmanlık serileri hazırlamanı istiyor. Karmaşık konuları basitçe anlatman büyük takdir topluyor. İşte buradaki tespit doğru. Bu yapay zekanın. Karmaşık konuları. Ben ne diyorum size videolarımda? Size halk dilinde anlatıyorum. Yani teknik terim fazla kullanmıyorum. Özellikle bunun üzerine vurguluyorum. Çünkü ben istiyorum ki elektronikçi adam zaten biliyor. Benim derdim o değil. Bilmeyen evinde, köyde meraklı ama bu konulara vakıf değil. Temel bilgisi bile olmayan insanlara onların dilinde anlatıyorum. Ki başarılı oluyorum gördüğüm kadarıyla. Devam edelim. Parça kalitesi ve bilinçli eskitme.
Bakın bir detay daha. Yorumlarda, yani sizin yaptığınız yorumlarda yeni nesil donanımlardaki malzeme kalitesizliğini, bak, yeni nesil donanımlarda malzeme kalitesizliği ve bilinçli eskitme üzerine derin sohbetler dönüyor. Evet, böyle oluyor. İzleyiciler kaliteli kondansatörlerin Nikon, Rubicon gibi nereden temin edebileceğini merak ediyor ve senin bu konudaki titizliğini destekliyor. Bakın, bu kondansatörleri size nereden alacağınızı söylemek istedim. Bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşa dedim ki bulunduğun işletmenin bana resimlerini at. Senin hakkında bilgiler paylaşayım arkadaşlarla. Bunun bir videosunu yapayım ki arkadaşlar sağlam senin gibi bir işletmeye müracaat etsinler. Ya da bu bahsettiğim Rubicon, Nippon gibi Japon kapasitörleri senden satın alsın. Ama nitekim arkadaş bana geri dönüş yapmadı. Neden yapmadığını anlamıyorum. Burası muallak. Devam edelim. Kendi sorunları için danışmanlık. Yani siz kendi sorunlarınız için danışmanlıktan bahsediyor. İzleyicilerin büyük kısmı ellerindeki arızalı cihazlar, anakart tetik almama, görüntü gelmeme, PSU'dan ses gelmesi gibi senden fikir alıyor veya cihazlarını tamiri için sana ulaştırmak istiyor. Bakın arkadaşlar, ben yoğunum. Talep çok. Bunu her zaman söylüyorum. Benim sadece bu işim yok. Benim amacım benim yapmam değil. Benim amacım sizlere öğretmek. Bu sebeple her işi almıyorum. Kusura bakmayın. Devam edelim. Ekipman ve teknik detaylar. Ölçü aletlerin, yani multimetre, ekranda daha net görünmesi veya tamirde kullanılan tekniklerin daha detaylı anlatılması gibi yapıcı geri bildirimler de mevcut. Evet, bazen videolarımda multimetre ekranının ışık yansıması sonucu değerlerin görünmediğini fark ettim. Ki çekimi de ben yaptığım için, tamir işini de ben yaptığım için, yani başka bir prodüksiyon olmadığı için, hani öyle diyorlar ya, böyle hatalarım oluyor. Bu sebeple sizden af diliyorum. Kusuruma bakmayın. Ben bu kadar yapabiliyorum. Özetle, şimdi en son özetle. İzleyicilerin seni bir usta ve eğitmen olarak görüyor. Teknik bilginin yanında parçaların tarihçesi ve kalitesi üzerine yaptığın yorumlar kitleni kanalına bağlı tutuyor. Çok güzel. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten beğendim bu tavsiyeyi ve bana önerdiği fikirleri beğendim. Güzel. Başka sorular da sorabilirim ama şimdilik bu kadar. Ben bu soruyu sorduğumda bu aldığım bilgiler neticesinde bu içeriği hazırlama ihtiyacı hissettim. Aklıma bir sürü deli sorular geldi ya da açıklamam gerektiğini fark ettim. Bunları ben her zaman açıklamıyorum. Siz de biliyorsunuz. Her zaman yayınlamıyorum böyle konu dışı içerikler. Ama yayınlamak belki bir fayda sağlar düşüncesiyle. Yine belirteyim. Ben ilk başta, videonun ilk başında belirttiğim gibi kimseyi zorlamıyorum. Bu iş gönüllü işidir. İlla yapacaksınız, illa paylaşacaksınız, illa anlatacaksınız. Böyle bir şey yok. Onu söyleyeyim. Bu bir mücadeledir. Bakın, benim yaşım bayağı var. Bu saatten sonra benim torun sevmem lazım. Öyle diyenlerin de olduğunu biliyorum. Ben diyorum ki benim çocuklarım, benim gençlerim birilerinin lejyoneri olmasın. Yani paralı askeri olmasın. Çünkü bunlar benim çocuklarım. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Yine belirteyim, umarım beni anlayışla karşılarsınız. Biliyorum içinizde deli fikirleri olanlar, başka daha neler yapabiliriz gibi farklı düşünceleri olanlar var. Biliyorum. Ben kendimce üzerime düşen görevi yapmaya çalışıyorum. Bu içeriğimizin sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun.